Başladı. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Danışmanlık hizmeti duyurusuna, paylaşımına. Türkiye'de iken consultant olarak çalışan, birazdan kendisini daha iyi yakından tanıştıracağız. Hocam. Şu an İsviçre'de ve bize uzmanlığı olduğu alanda, insan kaynakları alanında verdiği danışmanlık hizmetlerini anlatacak. Biz de Zero to Heroes olarak onun o uzmanlığından faydalanacağız, istifade edeceğiz ve 4x4x4 diye adlandırdığımız bir danışmanlık hizmeti sunacağız üyelerimize, arkadaşlarımıza, iş arayan ITC dostlarımıza, Zero'lara diyebiliriz. Bu nasıl olacak? 4 kişilik 4 grupla 4 hafta boyunca Meri Hocam birebir grup bazında ilgilenecek, birebir CV'lerini inceleyecek, ön yazılarını inceleyecek, LinkedIn profillerini inceleyecek, işte görüşme e, mülakatları yapacak, örnek mülakat şeyleri, araştırmaları yapacak. Ona göre bir program hazırladık. Onu da birazdan kendisine yine dinleriz. Bununla ilgili sizlerden işte başvurunuzu alacağız. İş arayanları oradaki işte verdiğiniz cevaplara göre de bir sıralama yapacağız alanınıza göre. Hangi aynı alanda olanları aynı grupta bulundurmaya çalışacağız. 1 Şubat'tan itibaren de gruplarla görüşmeye başlanmasını öngörüyoruz. Yani Melih Hocam'ın da uygun olduğu vakit olarak. Evet, yani zaten şu anki katılımcılar bizim üyelerimiz olduğu için Zero to Heroes'u biliyorlar, tanıyorlar. Ama ben yine de bir kısaca bahsetmek istiyorum. Yani Zero to Heroes nedir, ne yapar, amacı ne, işlevi nasıl, nereye varmak istiyor, ne yapıyor, onlardan kısaca böyle bir müsaadenizle başlayayım, anlatmaya çalışayım. Birincisi biz bir IT community, Zero Tours IT community, yani IT'cilerin, sadece IT alanında olanların birbiriyle yardımlaştığı, dayanışma içerisinde bulunduğu bir yapı, inisiyatif diyebileceğimiz şu an için. Böyle bir organizasyon. Bu işte geçen sene yani 2022 Temmuz ayında işte 2-3 arkadaşla bir araya gelerek bir beyin fırtınası yapmamız sonucu sonunda 5 arkadaş olduk. Sonra 7 arkadaş olduk. Ekim 2022'de ilk faaliyetimizi başlattık. Ondan beri de arkadaşlarımızın işe girmelerini, kendilerini geliştirmelerini, işte iyi bir network, güçlü, sağlam bir network oluşturmalarını sağlamak için birçok faaliyetler düzenlemeye çalışıyoruz. Bunlar tamamen gönüllülük esasıyla yapmaya çalışıyoruz. Ee, Burada birkaç şeyimiz var, hani kısıtımız var, şartımız var bu komüniteye dahil olmada. Birincisi sadece IT alanında olanlar, IT'ye girmiş, giriş yapmış, IT alanında ilgilenen, yani IT alanında eğitim alan, kurs alan, iş arayan, çalışan arkadaşlar yönelik bir komünite topluluk oluşturmuş olduk. Ve sadece dediğim gibi IT alanında olanlar, IT ilgi duyanlar veya IT düşünenler, IT alanda eğitim almak isteyenler, çalışmak isteyenler değil. Sadece IT'ye girmiş olanlar kapsamımıza aldık ve bir de referansla yeni üye kabul ediyoruz dedik. Yani herkese açık grup linkleri falan vesaire paylaşıp da herkes gelsin buraya demedik. Çünkü bizim amacımız sağlam, güçlü bir network, iletişim ağı oluşturmak. Onun için de insanların bildiği, tanıdığı, işte güvendiği belki kısmen insanların birbirini davet etmesiyle oluşmuş bir yapı, community kurmaya çalıştık. E, Burada işte ilk önce Almanya'da hani 10 tane bölgede gruplarımız var. Başta 6 tane branş grubuydu, şimdi 2 tane daha eklendi. 8 tane branş grubumuz oldu. Ve Avrupa'nın da şu an 12 ülkesinde gruplarımız oluştu. Yani WhatsApp üzerinden biz iletişim kurmaya çalışıyoruz. İletişim kanalımız WhatsApp ama biz bir WhatsApp grubu değiliz. Onun ötesinde biz planlı, organize bir ekibiz. Ee, evet, yani kısaca bundan bahsetmiş olayım ama şuna da vurgu yapayım tekrar.
Tamamen işte bağımsız bir yapıyız. Herhangi bir dernekle, kursla, kurumla, şirketle vesaire bir şeyimiz yok, bağımız yok. Tamamen 3-5-7 arkadaşım şu an yönetiminde, kuruluş aşamasında faaliyetler organize etmeye çalıştığı bir ekip, grup. Onlar da diğer etkin arkadaşlarımız, bölge etkinleri, ülke etkinleri veya branş etkin arkadaşlarımızın desteğiyle devam etmeye çalışıyoruz. Ya kısaca ben böyle bahsetmiş oldum. Veli Hocam, siz böyle bir koptunuz geldiniz herhalde. Evet, bir internet sorunu yaşadık. Şu an Evet, düzeldi. inşallah yaşamayız program boyunca. Ben size bırakayım sözü. Arada da soru sorabilirim. Tabii ki. Arkadaşlar da soru sorsunlar. Hani böyle tek düze şeyleri, ben sunumları çok sevmiyorum. Uykum geliyor. Çok anlamıyorum da. Onun için böyle ara sıra böyle şey yaparsak, dürtersek veya haddimizi aşarsak hakkınıza erişimden söylemiş olalım yani. Maksat şey olur orada, Yani hani ortalığı canlandırmak için onu yaparız yani. Arkadaşlara direkt benim de sevdiğim sorabilir. yöntem o aslında. Evet. Arkadaşlara direkt sorabilir. Hiç söz almadan da direkt söze girebilirler yani. Sıkıntı yok o açıdan. Söyleşi havasında rahat bir havada olalım. Tekrar etmiş olalım. Yani şu anki görüşmemiz kayıt altına alınıyor. Bu tamamlandıktan sonra YouTube'da falan yayınlanacak. Ona göre katılımcıların bunu bilmesini istiyoruz. Eğer uygun görmeyenler varsa ayrılabilirler. Daha sonra kayıttan izleyebilirler. Evet Melih Hocam, Melih Aröz kimdir? Nereden geldi? Ne zaman geldi? Ne iş yaptı? Şu an ne yapıyor? Şöyle kısaca sizden dinleyelim bakalım. Tabii, ben teşekkür ederim öncelikle İslam Bey. Böyle bir fırsat sunduğunuz için bize de, arkadaşlara da. Ben kimim? Benim adım Melih Arıöz. Ben insan kaynakları profesyonel olarak uzun yıllardır Türkiye'de çalıştım. Nerelerde çalıştım? İşte Oksit Bilişim ve İncehesap.com'da İK müdürü olarak, HR manager olarak çalıştım bir dönem. Daha sonra Empor Ermeni Türkiye'deki distribütöründe, Empor Ermeni'nin Calvin Klein'in Türkiye distribütöründe yine HR Manager olarak çalıştım. Daha sonra da Fiko Restoran grubunda bir transfer gerçekleşti. Fiko Restoran grubunda da Global HR Manager olarak çalıştım. Burada ne yaptık? Burada hem Katar şubesindeki insan kaynakları ve organizasyonel gelişim süreçlerini yürüttük. Hem de Türkiye'deki açılacak yeni restoranlardaki süreçleri yürüttük. Yani ben aslında bilişim sektöründe de çalıştım, yazılım sektöründe de çalıştım, parakende sektöründe de çalıştım, gıda sektöründe de çalıştım. Aynı zamanda da şöyle bir sürecim de oldu. 7 tane firmaya da yani bu işleri yaparken de danışmanlık hizmeti yürüttük. Bunların içinde yine yazılım firmaları mevcut, ajanslar mevcut, farklı firmalar mevcut. Ya bu da bilgi birikimlerimizi de hem danışmanlıklarda hem de eğitimlerde insanlara aktarmaya başladık. Yani burada da aslında bunu gerçekleştireceğiz. İsviçre'ye gelince de ben böyle bir platformun varlığını haberi oldu. Yani iyi ki de böyle bir platform var. Ben de kendi yeteneklerimi en azından burada faydalı olacak bir şekilde size de aktarmış olacağım. Hem benim için hem sizin için de verimli bir süreç olmuş olacak. Evet hocam, çok güzel. Zaten hani insan öyle gelişiyor. Yani hepimiz öyleyiz. Yani bir şeyler verdikçe alıyoruz ve kendimizi daha iyi geliştiriyoruz, öğreniyoruz. E, Bu bizim yöntemimiz. Yani biz de e, burada hani community oluştururken de o duygu düşünceyle hani bir nevi şey oldu. Yani insanlar buraya katkı sundukça, emek verdikçe, işte güç verdikçe güçleniyorlar. Daha sağlam ilişkiler kuruyorlar, daha sağlam hem soft skills noktasında, iletişim becerileri, organizasyon yönetim becerileri noktasında yani daha bir gelişiyorlar. O önemli. Evet, yani inşallah size de faydalı olur, bize de faydalı olur. Bu şekilde birbirimizle işte yardımlaşarak, dayanışarak, paslaşarak daha iyi, daha hızlı gelişmiş, ilerlemiş oluruz inşallah. İnşallah. Zaten bir projemiz var. İslam Bey'le zaten bunun bir çalışmasını yaptık onun öncülüğünde. Bu projeyi de bu sunumu yaptıktan sonra yine İslam Bey bahsedecek konudan. Nasıl ilerleyeceğimizden de bahsedeceğiz. Ben sunuma geçiyordum. Sunumda anlatmak istediklerimden bahsetmek istiyordum izninizle. Evet İslam hocam, Bey'in buyurun söylediği siz. gibi soru sormaktan çekinmeyin. Soru sorarsanız daha çok memnun olurum. En azından akılda kalıcı olur. Yani örneklemeler yapabiliriz. Ya da kafanıza takılan farklı konular varsa bunu sorabilirsiniz. Benim de keyif aldığım taraf bu olacak aslında. Belli bir öngördüğümüz süre var mı hocam? Yani saat 10'a kadar, 11'e kadar.
sürer mi? Yani Yani planlamam 1 saat ama sorusu soru gelirse cevapla çok. beraber 10.30, Evet. 11'i bulur. Evet. Sunumu paylaşmaya çalışıyordum da bir saniye bekleteceğim. Ee, Google Meet yeni olduğu için çok bu Evet, el işaretinin direkt solunda bir ok işareti var. Present Now göster şimdi diye. Oraya tıklarsanız oradan paylaşabilirsiniz ekranı. Bir de ekran tam ekran mı? Pencere mi veya sadece belli bir program mı şeklinde size 3 tane seçenek sunacak. Paylaş deyince ondan sonra şu an paylaşabilirsiniz. Evet, şu an geldi. paylaşım yaptım ama tamamdır, Evet, süper. geldi. Tekrardan herkes hoş geldi. Herkese iyi akşamlar. Sunuma başlıyordum sizlerle birlikte. Ben aslında bu sunumda size iş alım teknikleri konusunda bir eğitim vereceğim. Aslında İK'nın yani sayarsam belki de 10-15 tane branşı var. Ben sadece iş alım teknikleri branşı konusunda size destek sağlamaya çalışacağım. Zaten yapacağımız da program iş alım teknikleri ve mülakat teknikleri üzerine. Bu süreçte size 5 tane ana başlık altında bu eğitimi vereceğim. CV hazırlama teknikleri, iş bulma teknikleri, iş beklentisine göre mülakat teknikleri, kariyer koçluğu ve mentorluk ve gelişim eğitimleri üzerine olacak. Hem de yapacağımız programda bunların ana başlıkları olmuş olacak. Programda ana başlıkları olmuş olacak. Ben CV hazırlama teknikleriyle başlamak istiyordum. Temelden başlayacağım çünkü bir işe girmeden önce ilk yapmamız gereken şey CV hazırlamak. Yani CV'miz olmadan ne kadar bilgi birikiminiz olsa da bir anlamı olmuyor bilgi birikiminizin. Yani siz o bildiğinizi göstermeniz için bir 2 sayfalık bir CV formatı oluşturmanız lazım. Bu şart olan bir şey. Tabii ki bir CV formatında da olması gerekenler var. Yani siz bir köprüyü yapabilirsiniz ama bir parçası eksik olursa o görsel açıdan çok güzel gözükmez. CV de görsel açıdan işe alımcı için güzel gözükmesi lazım. Yani hem bilgiyi güzel vermesi lazım hem de güzel gözükmesi lazım. İlgi çekici olması lazım. Bunun için de temelde adımızı, soyadımızı, iletişim bilgimizi ve profesyonel bir fotoğraf lazım. Sağ tarafta da örnek bir format var zaten. Fotoğraf kısmının olması gerektiği şekilde olması lazım. Bir de özgeçmişte bizim bir özetimiz olması lazım. Yani yaptığımız işle, beklentimizle, yaptığımız projeleri anlatan bir özet bilgi, ön yazı olması lazım. Eğitim bilgilerinin olması lazım. Yani üniversite eğitimi, akademik eğitimler, mezuniyetler burada özellikle belirtilmesi lazım. Kurs ya da sertifikalar belirtilmesi lazım. İş deneyimleri yani artık biz bir CV oluşturmaya başladık. Tabii ki bu CV'de bir işe başvuru yapacağız. Biz deneyimimizi de yazmamız lazım. Tabii ki hani seniorsak daha fazla bir deneyim, juniorsak daha az bir deneyim şeklinde bir CV oluşturmamız lazım. Becerilerimizi yazmamız lazım. Yani biz aslında hangi alana becerimizi sergileyeceğiz, hangi alanda hani ilanlara başvuracağız. Bununla ilgili beceriler yani yetenekler kısmını oluşturmamız lazım. CV tarafında da dillerin üstünde yetenekler kısmı mesela örnek bir CV formatında var. Bu da CV'de olması gerekenlerden devam ediyorum. Başarılar ve sertifikalar. Yani bu da olmazsa olmazlardan biridir bence. Yani siz başarı ile ilgili ya da sertifika ile ilgili bir aldığınız bir belge varsa CV'nize yazmanız, sizin o eksik parçayı da oluşturmanız yani gerektiğini gösterir. Hobiler ve ilgi alanları. Ya diyebilirsiniz belki hani neden hobi ve ilgi alanlarımızı yazıyoruz yani CV'de olması gerekir mi? Dediğim gibi bir iş alımcının CV formatında görmek istediği bir alan vardır. Yani hobilerinizi görmek ister, sizin yaptıklarınızı görmek ister, ilgisini çekebilir. Bazen deneyiminiz yetmez ya da herkesin deneyimi zaten iyidir ama sizin yaptığınız bir hobi, ilgi alanı o işi daha da güzelleştirebilir. O amaçla da yani bu hobi ve ilgi alanı kısmında yazmanızda fayda var. Referans kısmı önemli bir detaydır bence referans kısmı CV'de. Hocam hemen araya girip şöyle bir soru sorayım. Yani Buyurun. şimdi bizim bu Avrupa'da veya Almanya'da belki öyle bilmiyorum diğer ülkeleri de yani bize daha çok tembihlenen şey burada bizim duyduğumuz gördüğümüz ve CV'niz bir sayfayı geçmesin. Yani 2 sayfadan fazla kesinlikle olmasın gibi bir şey var. Hani bu şimdi bu sizin dediklerinizi biz CV ekleyecek olursak bu 3-5 sayfa olur. Hani burada size göre hani böyle bir kıstas var mı? Kaç sayfa olmalı bir CV? Veya bunları hani ne kadar değinmeliyiz? Tabii ki.
CV hazırlama tekniklerinin sonunda aslında tam bu detaya gelecektim. CV'niz maksimum 2 sayfa olması lazım. Yani aslında 2 sayfaya geçmemesi lazım. O amaçla da sağ tarafta gösterdiğim gibi yani özet bilgiyi çok böyle abartılı bir şekilde yazmamamız lazım. İş deneyimlerinizin altına açıklamalar yazmamız lazım ama çok abartmamamız lazım. Yani bu CV örneklerini Canva programında yapabiliriz ya da bir Word formatında yapabiliriz ama dediğiniz gibi 2 sayfayı da geçmemesi lazım. Yani bir İK'cı bir CV'ye baktığı zaman en fazla harcayacağı süre 15 saniyedir. Yani 15 saniye içinde ben bir CV'ye baktığım zaman o CV'yi görmek isterim. Tamamen bütününü görmek isterim ki değerlendirin. Çünkü gün içinde bir ilan paylaşıyorum. Belki 100 tane başvuru geliyor. Benim o 100 tane gelen başvuru incelemem için yani bir CV'ye 15 saniye vermem lazım ki hepsini tek tek inceleyebileyim. Bu amaçla 2 sayfaya geçmemesi dediğiniz gibi en sağlıklısı olur bu konuda. Dilek Hocam'ın bir sorusu var sanki. Dilek Hocam direkt Tabii sorabilirsiniz. ki. Buyurun. Ben göremiyorum. Bu da siz sorun. Ha, Merhaba hocam, merhaba herkese. Merhaba. Ee, merhaba. Benim CV'm, hazırladığım CV ilk başta bu örnektekine çok benziyordu. Ama daha sonrasında yani bunun tam olarak okuyamıyorum o küçük yazıları ama e, detaylı olması gerektiği. Hani ben şu anda bu alanda yeni olduğum için ve yeni işe başlayacağım için daha detaylı olması gerektiği söylendi bana. Tekrar düzenledim ben de daha iş deneyimlerini ve aldığım eğitimle ilgili bilgileri detaylandıracak şekilde. Bu defa tabii 2 sayfaya çıktı ama hani bu şekilde yeni başlayanlar için yeterli olmadığı söylendi bana. Bilmiyorum sizin düşünceniz ne yönde bu anlamda? Soru için teşekkür ederiz. Yani şimdi sağdaki format aslında tek sayfalık bir format. Yani biz bunu 2 sayfaya çıkarmamız lazım. Yani bu da büyütmemiz gereken taraf iş deneyimleri tarafı. Yani zaten hani diğer bilgi taraflarını yazacaksınız. İş deneyimlerinde altında bu da gördüğünüz gibi herhangi bir bilgi yazmıyor. Yani ben şimdi FICO'da HR Manager olarak çalışmışım. FICO'da ne yaptığımı benim yazmam gerekiyor. Ben oksit bilişimde çalışmışım. Oksit bilişime ne değer kattığımı, görev tanımımı benim CV'ye yazmam gerekiyor ama çok uzatmamam gerekiyor. Yani 2 sayfa bunun için aslında profesyonel CV'de de idealdir. Yani benim CV'm de mesela 2 sayfadır. Emin olun yani bu formatta 2 sayfa yeterli gelecektir. Zaten sağdaki format tek hani sayfalık bir format aslında. Akılda kalması için oluşturduğum bir format. Ama 2 sayfa yeterli gelecektir. Tabii ki hani istenen 3 sayfaysa ya daha detaysız 3 sayfa yazılacaktır. Ya da siz 5 tane firmada çalışmışsınızdır. 15 yıllık tecrübeniz vardır. Yani şimdi siz 2 sayfaya sığdıramayabilirsiniz. Bunu 3 sayfaya çıkartabilirsiniz ama bunun ortalaması aslında 2 sayfadır aslında. Ama dediğim gibi iş deneyimlerinin kısmının altını açmak lazım tabii ki yani. Yani istediklerinde haklılar yani. Evet, teşekkür Devam ederim. ediyorum. Devam edin hocam. Evet, evet. Tamam. Referanslar kısmı dediğim gibi öncelikli olması gereken taraf. Bir referans mektubunuz varsa da ben CV'de bunu belirtilmesinden yanayım. Yani siz CV'de işte beni referans gösterdiğiniz zaman benden de bir referans mektubu aldıysanız işte parantez içinde referans mektubu da mevcuttur deyip ekleyebilirsiniz. Dil becerisi zaten önemli. Yani İngilizcesi, Almancaysa dil seviyenizi sağ taraftaki format gibi yapabilirsiniz yani. Yani örnek olması açısından yaptım. Profesyonel bir tasarım önemli. Yani CV'nin okunmasının kolay olması lazım. Temiz olması lazım. Tasarımı da yani göze hitap etmesi lazım. Bu amaçla da tasarımı sade olan CV'ler daha ön plana çıkar. Yani tabii ki bazı işler vardır. Sadece 5 kişi başvurur, 3 kişi başvurur. Daha farklı deneyimler ister. Onlar için tabii ki yani CV'yi farklı formatları getirebilirsiniz ama ortalama bir yazılımcı CV'sinde olması gereken kriterler bunlardır. Zaten özgün ve doğruluk da önemlidir. Yani siz bir CV oluştururken kendinizin içeriğini yazmanız lazım. Yani başkasının içeriğini kopyala yapıştır yapmamanız lazım. Çünkü size CV'nizin üzerinden değerlendirme yapılacağı için sorulan sorular CV üzerinden gelecek. Kendinize ait olmayan bir içerik olursa da gelen sorulara tam sağlıklı cevap veremeyebilirsiniz. CV'niz dediğim gibi 2 sayfaya geçmemesi daha sağlıklı ama yaptığınız işe göre belki bu 3. sayfaya da çıkabilir CV'nizde de. Ya bu maddeler aslında CV oluşturmanın temel adımları. Yani ben size yani mükemmel bir CV oluşturmanın ipuçlarını burada anlatmadım. Sadece temel adımları anlatmak istedim sizlere. Tabii ki yani programın içinde sizin mesleğinize göre de oturup yani belki de 3 sayfalık, belki de 2 sayfalık, belki de 1 sayfalık
profesyonel bir CV nasıl oluşturulur daha kapsamlı şekilde inceleyeceğiz. Aslında bu da ben size ön bilgilendirme yapıyorum aslında. Bu Evet, konuda yani üzerinde. şeyin ayrıntısına girmeden sadece danışmanlık hizmetleri neler, hangilerini veriyorsunuz? Böyle birkaç temel noktaya değinip geçiyoruz. Onun için çok üzerine durmuyorum. Ben de yoksa sorularım var bununla ilgili ama onu daha sonra şey yaparım, saklayalım diyelim yani. Yani yoksa CV hazırlama ile ilgili oturup başlarsak eğitime, bu eğitim yani CV örnekleri yazmakta başlar. Üstü 3-4 saatlik bir eğitime dönüşür. Genelde verdiğimiz Evet. eğitimler de bu şekilde olur. Bunları zaten biz bir 4 haftalık programın içine eklemiş olduk. Yani o Evet. ders programının içinde olacağı için size orada bu hizmeti sağlamış olacağız aslında. CV hazırlama teknikleriyle ilgili anlatacaklarımı bitiriyorum. Diğer konuya geçeceğim. Sorusu olan varsa dinlemek isterim. Çekinmeden lütfen sorun. Benim için de iyi olur soru sormanız. Ben aklımdaki o zaman sorayım hocam. Şimdi bu şeyden bahsediliyor, filtreden bahsediliyor. Böyle bir sistem var mı? Hani otomatik sen CV'ni gönderiyorsun. Orada bir bilgisayar programı, bir yazılım, bir şey. O filtreye sokuyor senin CV'ni. Mesela diyor ki dil şartı işte şu kadar olmalı. Hani bunun şeyinde düşük. Bunu direkt ele. Hani o filtreden geçenleri sadece. Atıyorum 100 başvuru olduysa 5 kişi, 10 kişiyi şey yap diyor. Yani görüşmeye çağırtıyor veya uygun görüşüyorsun. Öyle bir sistem var mı hakikaten? Ya bu şeye Sadece fikreye takılmamak için ne yapmak gerekiyor? Onları daha sonra ayrıntılı hale ele alabilir diyebilirsiniz ama bilmiyorum ya şu an sadece öyle sorayım dedim. yani güzel bir soru. Yani o sistem aslında şu an Türkiye'de de var. Yani örnek veriyorum kariyer.net'te ben bir ilan paylaştığım zaman 500 tane ilana başvuru geliyor. 500 tane ilanı da ben tek tek incelemiyorum yani bir İK profesyonel olarak. Şunu yapıyorum. O bana aslında ilanda uygun olan adayları veriyor. Ben zaten bazı kriterler giriyordum. Diyorum ki ben logo bilen istiyordum. Bir muhasebe uzmanı arıyorsam. İşte muhasebede 3 yıl tecrübe istiyordum. İşte İngilizce bilmesini istiyordum. İşte 5 yıllık tecrübe istiyordum. Bu detayları girdiğim zaman ilanı yayınlamadan önce bu LinkedIn'de de var. Türkiye'deki farklı platformlarda da var. Büyük ihtimalle Avrupa'daki platformlarda da %100 vardır bu sistem. Bu sistemin algoritması sizin girdiğiniz veriler üzerine size uygun olan adayları çıkartıyor. Bunlara da puanlama yapıyor. Bu aday diyor %95 uygun. Bu aday %80 uygun. Bu aday %70 uygun. Diye bir şey yapıyor böyle. Bir özet çıkartıyor size. O uygun adayları başlıyorsunuz aramaya bu sefer. Yani aslında siz CV'nizi yani özgün yaparsanız yani siz bir ilana başvuru yapacaksınız. İlanın metni belli ama sizin CV'nizin içerisinde bu metinle ilgili hiçbir şey yok. Yani metine uygun CV yapmamışsınız. Ha, Bu yani sefer de başvuruya ilana uygun CV oluşturmak lazım, özelleştirmek lazım. tabii ki yani CV'yi özelleştirmek lazım. Yani bir tane CV yaptım. Ben bütün ilanlara bu CV ile başvurayım derseniz siz sadece o CV'nin içinde yazan metnine göre hareket etmiş olursunuz. Tabii ki ben şunu söylemiyorum yani yıllarınızı değiştirmeyin. Yani siz 3 yıl bir yerde çalıştınız, 3 yıl çalıştınız. Yani öyle bir şey yapmayın. Ya da işte siz IT uzmanı olarak çalışmışsınız. Ben ama işte yazılımcı olarak çalıştım diye yazmayın. Çünkü hani bu sefer farklı yerlerden de CV'lerinizi birbirinizle paylaşanlar olabilir. O da aslında yalancı duruma düşmüş olursunuz. Bunu yaşamamak için sadece ilanın metnini değiştirmek lazım. Yani siz bir ilana başvuru yapacaksınız. Ben insan kaynaklarıyım. Yani bir organizasyonel gelişim firmasına başvuru yapacağım. Benim CV'mde organizasyonel gelişimin ağırlıklı olduğu bir metin oluşur. Ama ben iş alımla ilgili bir başvuru yapacaksam da diğer CV'mde yine aynı deneyim yani firma isimleri, deneyim yılları aynı ama ilanın metninde iş alımla ilgili benim şirketlerde ne yaptığımı özetleyen görev tanımı olan bir CV hazırlayacağım mesela. Yani sizin de bunu bu şekilde yapmanız sizin ön plana çıkmanızı fayda sağlayacaktır tabii ki. Evet hocam, Dilek Hanım'ın da bir sorusu var, hemen Tabii ki. alabiliriz. Hocam özür diliyorum. Benim sorularım genellikle giriş seviyesi, entry level'la ilgili olacak. Eğer diğer adaylar bu durumda değilse özür diliyorum öncelikle. Şimdi söylediğiniz gibi yani birçok kişi her ilana özgü bir CV güncellemesinden bahsediyor ama aynı zamanda da ortalama işte haftada diyelim ki 100 ilan ya da hani ona yakın ilana başvuru yapmaktan bahsediliyor. Bu da demek oluyor ki işte bir oturduğumuzda en azından bir 15-20 tane ilana başvuru yapmamız gerekiyor.
böyle hani seri başvuru şeklinde olması gerekiyor. Açıkçası bu biraz hani zor oluyor. Yani her ilanda tekrar güncelle, tekrar başvur. Özellikle de şeyden başvuruyorum. Ben kendi adıma söyleyeyim. Sitelerden başvuruyorum. Hani gördüğüm ilanı tık 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 başvuruyorum. Birinci sorum bu. Hani bu ikilem arasında ne yapmamız gerekiyor ya da hangisi daha doğru? Hani siz kendi düşüncenizi gerçi belirttiniz ama hani diğer konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? İkincisi de entry level ilanlarla ilgili de hani en az 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl gibi tecrübe isteniyor ama ilana bakıyoruz entry level ilanı ve diğer şartlar bana uyuyor ama hani sadece tecrübe kısmı bana uymuyor. Bu konuda o şeyi filtreleri geçmek için hani doğruyu söylememeli miyiz? Çünkü diğer şartlar uyuyor ve ben biliyorum ki o ilandaki işi yapabilirim aslında. Sadece tecrübem yok. Bu konuda ne yapmalıyım, nasıl davranmalıyım? Yani ilk soruyla ilgili şöyle cevap vereyim. Yani tabii ki yani siz her ilan için Evet, sanki dondu. Ben mi dondum? Meli hocam mı dondu? Ha, Melih Hoca. şu an hocam. sesim geliyor mu? Tamam, şimdi geliyorum. Tamam, ben devam ediyorum izninizle. Tamam, soruyu cevaplamaya devam ediyorum. Şimdi siz tabii ki yani 100 tane başvuru yapacaksanız 100 tane CV oluşturmayacaksınız. Ama farklı branşlardaki ilanlar için farklı CV'ler oluşturmak lazım. Belki de sizin elinizde bir tane değil de 5 tane CV örneğiniz olması lazım. Yani 5 tane CV örneği yapıp bu CV'lerle 100 tane işe başvuru yapabilirsiniz. Zaten onlar da onu karşılamış olacak yani hani. Yoksa 100 tane ilan için 100 tane CV oluşturmuyor yani. Hani bunu ben de yapmıyorum yani. Hani bunu kimse yapmıyor. Ama örnek ana noktada değinebileceğiniz 5 tane CV oluşturabilirsiniz. 3 tane CV oluşturabilirsiniz. Ya da ufak düzeltmeler yapabilirsiniz yani. Hani. Çünkü CV metnini okumak da önemli yani. Hani okumadan da başvuru yapmak da çok sağlıklı olmuyor aslında süreçte. Evet, Devam ediyorum. teşekkürler hocam. Evet, teşekkürler. İkinci Justice, soruyu tekrar adalet. alabilir miyim? Bir Evet, ses evet. kesintisi oldu da ben Hocam bir arkadaş el kaldırdı. Hocam bu entry level ile alakalı sorunun buyurun. cevabı tam oturmadı. Az önce bir hanımefendi sordu da yani giriş seviyesinde bir aslında başvuru ama yine de tecrübe istiyorlar. Onun cevabı tam oturmadı. Tekrar cevaplayabilir misiniz? Onu cevaplamadım zaten. O soruyu unuttuğum için tekrardan bir evet tamamdır. Yani şimdi sizin giriş seviyesinde bir ilan var. Sizin tecrübeniz yeterli değil. Öyle anlıyorum doğru değil mi? Yani tecrübeniz yeterli değil ama bilgi birikiminiz var. Evet, Yani doğru anladım değil mi? Çünkü ses gitti geldi de ben tam böyle hani kafamda da oturtmaya çalışıyordum. Soruyu tam anlamadım. Bu şekildeydi hocam. Yani giriş seviyesinde bir ilan. Biz de giriş seviyesindeyiz ama ilandaki görevleri yapabiliriz. Tamam. Ama yine de tecrübe istiyor. Bu anlamda neler yazılabilir ya da bir şeyler ekleyip çıkartılabilir mi? Şöyle bir şey işte bununla ilgili yan dalları oluşturmanız lazım. Aslında bunu ilerleyen süreçte iş bulma süreçlerinde anlatacağım sunumun. İlerleyen süreçlerinde bu var, bu konu var. Siz tabii ki tecrübe önemli. Yani insanlar e, bir pozisyon var. Bu pozisyon 3 yıllık bir deneyim istiyor. Ama sizin bir yıllık bir deneyiminiz var. Ve siz bu ilana başvuru yapabilirsiniz. Yani siz yeterli görüyorsunuz kendinizi. Ama karşıdaki insan bu konuda sizi yeterli görmeyebilir. Bunu işte CV'nize yazacağınız ya da sizin yapacağınız yan dallarla geliştirebilirsiniz. Yani gönüllü projelere katıldığınızı yazabilirsiniz. Farklı platformlardan farklı eğitimler aldığınızı yazabilirsiniz. Yani önemli olan nokta bu. Şurada CV'nizi güzelce oluşturup mülakatçının size davet edebilir noktaya getirmenizi sağlamanızdır yani. Hani CV'yi bu amaçla oluştururuz. Tabii ki hani bu amaçla da oluşturmak için de CV'yi doldurmamız gerekir yani. Tecrübe isteniyorsa tecrübeyi yazmamız gerekir yani. tabii varsa yazacaksın yani. Var olan tecrübe yoksa yazamayacaksın Tamam. yani. Ama bunun için de mesela Yoksa bizim yazamayacağız. oluşturduğumuz hocam çok güzel arkadaşlar için bir imkan var. Agile Tool Practice Project diye. Orada daha çok developer arkadaşlar, backend, frontend kısmı veya tester arkadaşlar veya DevOps arkadaşlar orada o gönüllü projeye katılıp e, tecrübe kazanabiliyorlar. Bunu da CV'lerini rahatlıkla yazabilirler, ekleyebilirler veya aldıkları kurslardaki projeleri oraya tecrübe olarak yani ben bu
kursta veya işte eğitim amaçlı şu projeyi aldım gibi yazabilirler yani. İlla ki hani Yani şu şart mı? Belki ben sorayım, ben hani sanki uzmanmış evet. gibi cevap vermeyeyim de yani illa ki bir tecrübe yazarken bir insan iş yerinde çalışmış olması mı gerekiyor? Bu sadece bu mudur tecrübe, yoksa ben bir practice project, yani bir eğitim amaçlı bir projeye katıldım. Orada uygulama yaptım yani. Öğrendiklerim, teorik bilgilerimi uyguladım. Bu da bir tecrübe midir yani? Buna tecrübe yazabilir miyim? Yani onu sorayım. Bu bir tecrübedir. Yani ben mesela junior pozisyonda insanları işe alacağım zaman onların tecrübesinden daha çok bir projede neler yaptığına bakıyorum aslında. Yani siz de bir junior pozisyona başvurduğunuz zaman yaptığınız projeleri de CV'nize güzel bir şekilde yazdığınız zaman ve bunları güzel bir şekilde mülakatçıya anlattığınız zaman siz ön plana geçebilirsiniz diğer insanlara göre. Sonuçta bir ilan var. Bu ilana 50 kişi başvuruyor. Yani bir iş alımcı en iyi adayı işe almak ister. Ama adaylar içinde en iyisini bulamazsa da artık ne yapar? Tecrübesine bakar. Tecrübesi az ama eğitimleri çok iyi. Bu sefer onu istihdam etmeye çalışır. Aslında CV'yi bu amaçla da geliştirmemiz lazım yani. Evet hocam, teşekkürler hocam. Devam edebiliriz çok. O diğer konular daha Tabii, var. Hızlı geçelim. devam edelim. Şimdi ikinci konumuz iş bulma tekniklerine girmek istiyorum. Yani biz şimdi bir CV oluşturduk. Yani temel CV'mizi oluşturduk. Bundan sonra ilanlara başvuru yapacağız. İş bulmaya çalışacağız sonuçta. Bununla da ilgili iş bulma teknikleri vardır. Teknik becerinizi geliştirmeniz lazım. Yani aslında siz bir ilana başvuru yapmak istiyorsanız yani işi bilmeniz lazım öncelikle. Tamam, CV oluşturdunuz, tecrübeyi yazdınız, bilgi birikiminiz olduğunu söylediniz. Ama mülakata geldiğiniz zaman teknik becerinizi de anlatabilmeniz lazım. Bu amaçla da öğrenme yapmanız lazım, projeye katılmanız lazım ve gerekirse firmalarda yani firmanın büyüklüğüne küçüklüğüne bakmadan bir tecrübe yılı oluşturmanız lazım. Bir portföy oluşturmanız lazım. Yani aslında burası mesela bir portföy oluşturmak için güzel bir yer. Bunun gibi projeye katılıp portföyünüzü oluşturup LinkedIn'den de o insanlara yazabilirsiniz. Yani hani ben sizinle şöyle bir eğitime katılmıştım. Sizin ilan yayınlandığınızı gördüm. Bu ilana talibim diye yazabilirsiniz. Bunları insanlar genelde yaptığı etkenler. LinkedIn'de aktif olabilirsiniz. Yani bunu aslında bir iş arama platformu olduğu için yani burada içerik paylaşabilirsiniz. İnsanlara istekler gönderebilirsiniz. Bağlantı kurabilirsiniz. Bu şekilde de ağınızı geliştirirsiniz. Birkaç tane kendi alanınızla ilgili makale yazabilirsiniz. Tecrübeniz yok ama makaleler yazmaya başlarsınız düzenli bir şekilde. Bu makaleleri LinkedIn'de yayınlarsınız. Yani o alandaki insanlar da bu makaleleri beğenmeye başlar. Daha sonra siz bir ilan açıldığı zaman, bu ilanla başvuru yaptığınız zaman oradaki işe alımcıya da yönetici sizi hatırlar. Ya der ki bu arkadaşın makalelerini okudum. Gerçekten de bu arkadaşın makaleleri iyi. Tecrübesi az olsa da bu arkadaşın bilgi birikiminin iyi olduğunu düşünüyorum deyip sizi davet edebilir. Tabii ki her zaman olacak diye bir şey yok ama bunlar iş bulma tekniklerinden biridir. Yani zaten bizim sürekli öğrenmemiz de gerekir. Yani sürekli öğrenme de bir iş bulma sürecidir. Yani siz teknolojiyle ilgili işler yapıyorsunuz, yazılımla ilgili işler yapıyorsunuz. Yani ben İK ile ilgili işler yapıyorum. Devamlı trendleri takip etmem gerekir. Teknolojiyi takip etmem gerekir. Öğrenmeye açık olmam gerekir. Bunu da göstermem gerekir mülakatçıya. Networking ve etkinliklere katılmanız sizin iş bulmanızı kolaylaştırabilir. Sektördeki etkinliklere katılabilirsiniz, profesyonel kişilerle ağ oluşturabilirsiniz. Bu tarz platformlardaki eğitimlere katılabilirsiniz. Bunlar size iş bulma konusunda fayda sağlayacak etkenlerdir. Özgeçmiş ve mülakat hazırlığı. Zaten daha önceden de söyledik. Yani özgeçmişinizi hazırlamadan iş ilanına başvuramazsınız. Özgeçmişinizi her zaman güncel tutmanız lazım. Siz bir işe girmiş olsanız bile özgeçmişinizi güncel tutup herhangi bir işe başvuracak şekilde hazır halde bırakmanız gerekir. Mülakat hazırlığına girmeniz gerekir. Bunun için de profesyonel destek alabilirsiniz. Ya da sektörde önemli noktada gelmiş insanlardan destek alabilirsiniz. Bununla da ilgili mülakat hazırlığında da girmeniz her zaman faydalı olur. Biz zaten bu programın sonunda başlayacağımız 4 haftalık eğitimde size mülakatla da ilgili, hazırlıklarla da ilgili böyle bir eğitim vereceğiz. Kapsamlı bir eğitim vereceğiz. Bir programımız olacak bununla da ilgili. Staj ve gönüllü projelere katılabilirsiniz. Yani İslam Bey'in de bahsettiği gibi yani projelere katılarak, stajlara katılarak siz aslında tecrübe yanınızdaki eksikleri
bunlarla tamamlayabilirsiniz. Hepimiz buraya geldik. Yani sıfırdan bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Türkiye'de benim farklı noktalara geldiğim noktalar vardı ama bu da yapacağım işte staj pozisyonundan başlayabilirim. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Ya da siz başlayabilirsiniz. Sizin için hiçbir sıkıntı olmaması lazım. Bu konuda rahat olmak lazım. Gönüllü projeye katılmak lazım. Ben bu projeye katılmak için, yani katıldığım için mutluyum mesela. Çünkü gerçekten de güzel bir proje. Sizlerle tanışmış oldum burada. Hocam zaten bu slayttaki yani bu sayfa tamamen Zero to Heroes'un faaliyetlerini anlatıyor. Yani sürekli öğrenme ve oyun. Ya devamlı biz kişisel, mesleki, teknik, soft skill'lere yönelik eğitimler, seminerler, webinarlar düzenliyoruz. Networking zaten hani işimiz bu. İnsanları buluşturuyoruz, kaynaştırmaya çalışıyoruz. Özgeçmiş mülakat hazırlığı, mentörlük hizmeti veriyoruz. Sizin gibi işte HR danışmanlarıyla eşleştiriyoruz. Staj ve gönüllü projeler var şu an halihazırda yürüyen bir gönüllü projemiz var. Orada arkadaşlarımız şey yapıyor. Workshoplar yapıyoruz. Yani her alanda IT'nin bu 8 tane bizim branşımızda birçok faaliyetler yapılıyor. Demek ki Zero to Heroes yani bu iş bulma teknikleri noktasında doğru adres. Evet. Yani ben bir iş alımcı olarak, İK profesyonel olarak yani bu 4 adımı da gerçekleştiriyorsanız o zaman çok güzel bir yoldasınız. Bu 4'ünü yapabilmek de gerçekten de bir emek gerektiriyor. Bunların hepsi zaten olması gereken adımlar. Devam ediyorum. Freelance projede katılabilirsiniz. Yani bunlar size deneyiminiz olmasa bile bir deneyim yılı sağlayabilir. Yaptığımız bu adımların hepsi aslında bizim için. Yani burada yaptığım bu sunum benim için. Siz bu adımları yaparsanız sizin için faydalı. Ve bunların hepsini CV'nize yazmanız size ileride iş bulma konusunda destek sağlayacak. Yani yaptığınız her projeyi, yaptığınız her stajı siz CV'nize yazın. Yani CV'nize yazarak siz deneyiminizi iyi noktaya taşımış olduğunuzu göstereceksiniz. Tabii ki hani junior pozisyonu için ayrı bir CV, senior pozisyonu için ayrı bir CV oluşturmak gerekir tabii ki. İş ilanlarını takip edin. Bir başvuru yapın. Yani iş ilanlarını düzenli bir şekilde takip edebilirsiniz. LinkedIn'da uyarılar kısmı var. Mesela oraya aranız işlerle ilgili uyarılar bırakıp ilanlar geldiği zaman size uyarı metni gelebilir. Siz de bu uyarılara göre ilanlara başvuru yapabilirsiniz. Ya da yerel sitelerde böyle bir algoritma varsa bu sitelere başvurular yapabilirsiniz. Yani devamlı iş bulma konusundaysanız, iş bulmuş olsanız bile devamlı yeni bir işe girecekmiş gibi hazırda bulunmak lazım. CV'nizi her zaman güncel tutmak lazım bu konuda. Mentorluk ve danışmanlık yani bu zaten bizim alanımıza giriyor. Yani deneyimli bir mentor bulabilirsiniz. Yani İslam Bey bu alanda iyi bir mentor. Latif Bey bu alanda iyi bir mentor. Ya da İK'cılardan, iş alımcılardan, mentor, yani diğer mentorlardan, kariyer koçlarından danışmanlık alarak bu süreçleri daha iyi hızlı bir şekilde toparlayabilirsiniz. Biz de amacımız aslında bu sunumun sonunda yapacağımız 4 haftalık programda bu hizmetleri size ücretsiz bir şekilde, gönüllü bir şekilde sağlamak olacak. İş bulma tekniklerini burada bitiriyorum. Diğer adıma geçeceğim. Sorusu olan varsa ben dinlemek isterim. Devam ediyorum. Şimdi biz CV'mizi hazırladık. İş bulmak için elimizden gelen gayreti yaptık ve kendimizi bir mülakata davet ettirdik. Bir mülakata davet edildiğiniz zaman karşıdaki işe alımcı size mülakat teknikleri uygulayacak. Yani bunlar toplamda 8 tanedir. Aslında daha fazla. Buna 12 ya da 15'e kadar çıkabiliyor mülakat teknikleri. Ben burada 8 tane ana hatlarıyla mülakat tekniklerini oluşturdum. Yani bunların hepsini de uygulayabilir. Birkaçını da uygulayabilir. Tekini de uygulayabilir. Ama genelde işe alımcılar sizin üzerinizde uygulayacağı mülakat teknikleri burada gördüğünüz maddelerdir. Yani size davranışsal mülakat tekniği uygulayabilir. Adayların geçmiş deneyimlerini ve bu deneyimlerinde sergiledikleri davranışları inceleyen sorular sorabilir. Örnek sorumuzda da bir projede karşılaştığınız bir zorluğu ve bunun üstesinden nasıl geldiğinizi anlatır mısınız diyebilir size. Yani sizin davranışlarınızı ölçebilir. Yani bunu ben iş alımcı olarak insanlara genelde yaptığım bir süreçtir. Onlara davranışlarını ölçerim. Yani şirketi uyumunu ölçmeye çalışırım. Durumsal mülakat yapabilir size. Yani adaylığa hipotetik bir durumlarla ilgili e, sorular sorar ve onların nasıl tepki vereceğini ölçmeye çalışır. Yani ekip üyelerinden biri sürekli olarak son teslim tarihini kaçırıyor. Bu durumu nasıl yönetirdiniz diyebilir size. Yani size bir durum verebilir. Siz de bu durumu özetlemenizi isteyebilir. Bunlar yine bir mülakat tekniklerinden biridir. Teknik mülakat zaten en başından beri söylediğimiz
tecrübeyle yani tecrübeyle alakalı bir mülakattır. Mesleki bilgi ve becerinizle alakalıdır. Yani sizin mesleki bilgi becerinizi geliştirip bu mesleki bilgi becerinizi karşıdakine aktarmanız gerekebilir. Yine mülakat tekniklerine devam ediyorum. Yıldız tekniği vardır. Buna star tekniği deriz biz. Durum, görev, eylem, sonuçtu bunu adı. Aslında 4 tane madde vardır. Yani size biz şunu yaparız iş alımcı olarak. Bir takım çalışması sırasında liderlik yaptığınız bir durumu anlatır mısınız diye bir soru sorarız. Siz de bu durumu bize anlatırsınız. Biz de sizi bu star tekniğine göre değerlendirmiş oluruz aslında. Bunu genelde yaparız. Yani tecrübenizi anlatmanızı isteriz tamamen en baştan itibaren. Siz tecrübenizi anlatırken durum, görev, eylem ve sonuca göre anlatırsanız İK'cı sizi daha iyi anlamış olabilir. Anlamış olur aslında. Kendisi de zaten değerlendirme yaparken bunun üzerine değerlendirme yapar. Yani yıldız tekniğini sizin üzerinizde uygular. Bunu her mülakatta uygulanacak bir tekniktir bu. Sizi baskı altına almaya çalışabilir. Yani baskı altında mülakat yapabilir. Size sınırlı bir süre verir. Bu süre zarfında size görev tanımınızı sorabilir. Görevinizle ilgili maddeleri sorabilir. Ya da sizin mantığınızı zorlayacak sorular sorabilir. Buna göre de sizin stres altında nasıl bir performans gösterdiğinizi ölçmeye çalışır. Panel mülakatı vardır. Yani birden fazla mülakatçı aynı anda sizin mülakatınıza girer. Sizi çapraz sorguya alabilir. İletişim becerinize bakabilir. Bu şekilde sizi bir mülakata sokup sizin değerlerinizi ölçmeye çalışabilir. Devam ediyorum. Yaratıcılık ve problem çözme mülakatları vardır. Yani adayların yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini test eder. Örnek olarak da bir ürünü daha verimli hale getirmek için hangi yenilikleri önerirsiniz diye size bir soru sorar. Siz de bunu yaratıcı bir şekilde problemi çözecek bir şekilde cevaplamanızı isteyebilir. Bu tekniği sizin üzerinize uygulayabilir işe alımcı. Bir de kültürel uygunluk mülakatı vardır. Yani bunu bütün mülakatlarda vardır bu. Ben de mesela bütün mülakatlarda kullanırım. Yani aslında bu kişinin işe alacağım insanın kültürü bizim şirketimizin kültürüyle uyumu mu? Buna bakalım. Yani bazen mülakata gidersiniz. Junior pozisyondasınızdır. Öyle arkadaşlarımız vardır. Mülakata teknik mülakat şekilde çok hazırlanır. Yani der ki ben teknik alanda yeterli olursam mülakatçı beni işe alacağını düşünür. Ama pozisyon junior pozisyondur. Junior pozisyonuna gittiğin zaman da teknik mülakata çok girmez işe alımcı. Sizin daha çok yaratıcı ve problem çözme alanındaki yeteneklerinizi görmek isteyebilir ya da kültüre uygunluğunuzu görmek isteyebilir. Bu alanda sizi değerlendirmek ister ama siz daha çok teknik alandan girmeye çalışırsınız. Mülakatçı ile aynı frekansa gelemediğiniz zamanda da bu mülakattan olumsuz dönüş almış olursunuz. Sonra da oturup şunu diyebilirsiniz. Ya ben aslında teknik olarak da bütün sorulara cevap verdim. Teknik olarak da yeterliydim. Ama bu mülakatta neden başarılı olamadım diyebilirsiniz. Ama aslında mülakatçı sizden istediği şey teknik bilgi değildir. Yani mülakatçının sizden istediği aslında diğer mülakat teknikleridir. Bu maddeler önemlidir. Size vereceğimiz 4 haftalık programın içinde de bu mülakat tekniklerini sizin üzerinizde deneyeceğiz. Yani size örnek olaylar vereceğiz. Bu mülakat teknikleri üzerinden de sizi mülakat yapmış olacağız. Mülakat teknikleri de bu şekilde özetlemiş olayım size. Hocam Sorusu olan peki, varsa cevap. şöyle soru sorayım, yani bu bahsettiğiniz teknikler IT alanına özel teknikler mi? Yani IT'de Doğru. en sık kullanılan teknikler bunlar mı olmuş oluyor? Doğru. Normalde dediğim gibi hani 15 tane teknik var bu alanda. Şimdi restorancılıkta uyguladığımız teknikler var. Daha çok böyle muhasebe ve beyaz yaka pozisyonunda uyguladığımız teknikler var. Bu teknikler genel yazılımcı alanında uyguladığımız tekniklerdir aslında. Evet, yani aslında şöyle, ben de birçok mülakata girdim. Ee, Dediğiniz gibi yani teknik yeterli gördüğüm mülakatlarda ya çok iyi cevapladım, hepsini işte şey yaptım falan dediğim yerlerden red aldım. Yani işe girdiğim iki sefer böyle Altaran'da işe girdiğim mülakat oldu diyelim. Onlarda da teknikte çok iyi olmasam bile hani ya bu olmaz herhalde dediğim başvurularda şey aldım, hani işe alındım, offer aldım diyelim yani. Yani o hakikaten önemli, yani sadece teknik yönden değil, diğer o bahsettiğiniz tekniklere de hazır olmak gerekiyor yani. Yani ben aslında şunu da merak ediyordum İslam Bey. Yani içimizde bu kadar katılımcı var. Mülakatlara giriyorlar. Mülakatlarda mesela gözlerine çarpan özel bir durum oldu mu? Yani ya ben teknik mülakata girdim. Her şeyi anlattım ama mülakattan elendim
diyen arkadaşlar var mı içimizde? Aslında onlardan da birkaç tane örnek dinlesek diğer arkadaşlar da güzel örnekler olabilir. Yani içimizde bu örneği vermek isteyen var mı acaba? Ya, Bir şeyler söyleyebilirim hocam. Evet, İsmim Tabii Murat. ki. Çok güzel olur. Buyurun. Şimdi biraz önce dediğiniz şekilde ben panel mülakatına girdiğimi fark ettim. Şu an adını bilmiyordum yani. Panel mülakatında böyle bir heyet karşısına çıktım. Değil mi? Öyle oluyor galiba. Doğru. Bir heyetin karşısına çıkıyorsunuz. Evet, Yani heyetin birkaç tane karşısına mülakatçı var. çıktım. Orada heyette ben GIS alanında çalışıyorum şu an. Hem GIS alanında bir admin vardı. Personelden sorumlu olan birisi vardı. Sanıyorum personel aptallık şef de olabilir. Genel bir sorumlu var. Bir de beni mülakata davet eden var. Böyle 4-5 kişi falan vardı. Böyle teknik açıdan şeylere olumlu cevap verdiğimi düşünüyorum. Yani tabii eksik bilgiler verdim ama personelde sorduğunda böyle biraz şey yaptım. Yani tam cevap veremedim. Belki dilden de kaynaklanıyor olabilir. Ama işte mülakatın başkanı konumunda olan birisi beni rahatlatıyordu böyle. Yani böyle yıldız tekniği falan dediniz ya, orada bazı şeyler sordu bana. Yani böyle genel bir şey gibi sanki yani bir e, projeyi işte bir sorunu çözme, problem çözme vesaire falan gibi bu tür şeylerle de karşılaştım. Tabii olumsuz olduğu sonuçta. Neden olumsuz olduğunu da işte dönüş yaptıklarında ya işte sizin niteliklerinize göre daha iyi bir aday bulduk falan, bir işte nazikçe bir şeyler söylediler ama Klasik bir cevap vermiş size. evet, tam da Genelde. anlayamadım muhtemelen. Yani teknik açıdan çok şey olduğumu düşünmüyordum. Ancak dediğiniz gibi bu yıldız tekniği işte personelle vesaire iletişim, o kültürel mülakat şeyinde sanırım ondan kaybetmiş oldum. Yani, Yani herhangi birinden kaybetmiş de olabilirsiniz. Belki de gerçekten de iyi bir aday gelmiştir sizin önünüze geçecek. O evet. adayı da kaptırmış olabilirsiniz. Ama ilk harcanın verdiği genel bir cevabı almışsınız aslında. Genelde bu cevabı veririz insanlara. E, Yani inşallah bundan sonraki, yani bilmiyorum şu an çalışıyor musunuz ama Evet. inşallah Evet. güzel bir yapıda geçer. Yani hani Emil, başka örnek vermek isteyen var mı acaba? Emil Asenov. Evet, Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam benim de yaşadığım bir iki tecrübe vardır. Onlarla ilgili paylaşmak istedim. Biraz ekstrem Çok gibi güzel. göründü bana. Şimdi teknik şeye girdik hocam. Normal ilk mülakata geçtik. İkinci mülakatta çalışacağımız ekip arkadaşlarımız falan vardı. Developerlar vardı. Hep birlikte konuşuyoruz. Teknik soruların hepsine cevap verdim. Hatta ilaveler yaptım. İngilizcem tabii native seviyesinde olmadığı için kendinizi ifade etmede bazen zorluk yaşıyorsunuz. Mesela o kısmda zorluk yaşamadım. Mülakat bitti. Ondan sonra işte recruiter arkadaş hemen döndü bana. Çok etkilendiler falan filan dedi. Çok iyi geçti dedi. Ama sonra da arayan olmadı. Ama tekrar ben ona döndüğümde niçin diye. En son mülakat bitti hocam artık son saniye. Dedi ki siz dedi Belçika'daki tek DevOps engineer olacaksınız dedi. Sizin diğer partneriniz Amerika'da, diğeri de Doğu'da bir yerde olacak dedi. Bu sizi endişelendiriyor mu dedi. Çünkü sonuçta junior statüsündeyim. Ben daha 1-2 yıllıkım. Ben de tabii birazcık endişelendiriyor dedim. Yani anladığım kadarıyla buradan gitti. Ve sonradan dediler ki bana işte tek DevOps Engineer olmanız açısından kabul edemediler sizi. Yani normal teknik olarak yeterli, şu yeterli, bu yeterli ama orada acaba hayır endişelenmiyorum. Gayet yaparım mı demeliydim acaba diye düşündüm. Sonra da böyle bir şey yaşadım yani bir tecrübe yaşamış oldum. Anladığım kadarıyla çok emin durmanız gerekiyor orada. Evet yaparım deyip bitirmeniz gerekiyor. Bence de. Yani o da emin durmak da belki de sizi bir mülakat daha yaptı. Hani emin olamadığı mülakatta sizden. Emin Evet. olmak için belki de bunun bir teyidini almak istedi ama şunu yapmanız çok güzel olmuş. Yani hani sizin aslında telefonla arayıp neden mülakatım olumsuz geçtiğini araştırmanız çok güzel olmuş. Yani bunu yapmanız çok faydalı. Çünkü bundan sonraki mülakatlarınızda buradaki yaptığınız hatalardan ya da çıkardığınız dersleri alarak bir sonraki mülakatta daha güzel bir mülakat geçireceksiniz. Genelde bu tarz geri bildirimleri almak herkes için faydalı oldu zaten. Evet hocam ikinci bir mülakatta o da ekstrem bir örnek vereceğim yine orada yaşadığım. Evet, buyurun. Yine burada dediler ki remote mülakat yapalım dediler. Yine başka bir firma. Yok dedim ben face to face istiyorum. Kendime güveniyorum dedim. Tamam dediler. Ofise çağırdılar. Face to face'e başladık. Gayet güzel geçiyor. Tabii teknik sorularda bazı tıkıntılar yaşıyorsunuz. O sorun değil.
Şöyle bir soru sordular hocam. Bütün arkadaşlar aklında kalsın, kafasına tasarlayabilir. Adam dedi ki, şimdi ben senin liderinim dedi. Sana bir görev veriyorum dedi. Ve ayrıldım dedi. Ofisten bir yere gidiyorum. Sonra da sorun çıktı, sistem çöküyor dedi. Hangisine önce müdahale edersin? Benim görevime mi dedi, sisteme mi müdahale edersin dedi. Ondan sonra bunun doğru cevabı yok dedi. Seni rahatlatayım dedi. Sadece senin bakış açını düşüneceğim dedi. Olaylara nasıl bakıyorsun onu düşüneceğim dedi. Yani aslında size durumsal mülakat yapmış burada. Yani Evet. kullandığı yöntemlerden biri aslında. Yani bunlar güzel örnekler. Çok güzel örnek verdiniz 2 tane. Yani Evet. genelde iş Ondan- alımca bu teknikleri kullanır yani. Sonra ne oldu hocam? Bunlar hepsi geçti bir şekilde. Sonra dedi ki bizim ofisimiz var dedi. Bir tanesi mesela Houston'da, bir tanesi dedi Singapur'da dedi. Siz international bir kampanyada çalışacaksınız dedi. Eleme sebebinde İngilizceniz yeterli değil benim için dedi. Yani siz farklı lehçelerde İngilizce konuşan insanlarla muhatap olacaksınız ki dedi. Burada bile zorlanıyorsunuz dedi. Haklı. İşte açıklamaya çalışıyorsunuz. Ben diyorsunuz ki sonuçta İngilizcem native değil. Sonuçta burada Flemenci öğrenmeye çalışıyoruz. Burada cat vuruyor tabii ikinci bir dile doğal olarak. Yani burada bir sorun yaşadınız ama dediğiniz gibi alternatif bir aday olduğu zaman sizi çok rahat eleyebiliyor. Yani teknik bilgi geçseniz bile burada hiç bahsetmiyor. Durumsal, işte siz yetenek, şunu bunu hepsini geçseniz bile en basitinden benim dışarıda gördüğüm dil konusunda biz çok eğleniyoruz hocam. Yani benim mülakatım %80 hep dilden gitti hocam. Ya şimdi Teşekkür dil ederim. temel bir konu yani. Teşekkür ediyoruz. Evet, Yani bu Dilek, 2 tane. evet, evet. Yeterli mi hocam? Dilek hocam da söz istiyor ama. Buyurun Dilek hocam. Bence yani güzel olur. Buyurun. Hocam ben sadece şey kısmını tam olarak hani kafamda oturtamadım. Firmanın kültürel yapısı dediniz. Bunda tam olarak neyi kastettiniz? Yani o firmanın e, çalışma yani kendi çalışma prensipleri ya da ürettikleri ürünlerin şeyiyle ilgili ne derler? Hani onun mantıksal yapısına uygun yapıda bir eleman olmaktan mı bahsediyorsunuz? Çünkü hani biz çok kültürel ülkelerde yaşıyoruz hepimiz artık. Ve firmalarda da hani çok farklı ülkelerden, çok farklı kültürlerden bir sürü insan oluyor. Hani burada tam olarak kastettiğiniz neydi? Yani şimdi şirkette yazılımcısınız. Yani yazılımcının hepsi e, yani şirketin belli bir kültürü vardır. Yani örnek veriyordum. Yani bir Alman şirketidir. Onun bir kültürü vardır. Bu kültüre göre de şirketteki insanlara istihdam sağlıyordu. Ben şöyle örnek vereyim. Çalıştığım firmalardan örnek vereyim. Ben FIKO'da çalışıyordum. FIKO'nun bir kültürü var. Bu kültüre uygun insanları işe almam lazım. Yani bu bölgesel bir kültür de oluşabiliyor. Bu bölgesel kültüre göre insanlara ben istihdam sağlıyordum. Yani gidip Karadeniz'de bir ustayı kebap ustası olarak almıyordum aslında. Yani gidiyordum o kültüre uygun ustayı işe alım sağlıyordum. Yani siz belki de daha önceki deneyimleriniz örnek veriyorum yazılım alanında değildir. Farklı alanlarda çalışmışsınızdır. Ama son dönemde yazılıma dönüş sağlamışsınızdır. Size mülakat yaparken sizin yazılımınızı değerlendirir. Belki teknik bilginiz de yeterlidir. Ama sizin daha önceki kariyerinize de bakar. Yani sizin oradaki kültürünüz şirketin kültürüne uygun olup olmadığını ölçebilir. Yani böyle bir mülakat tekniği de uygulayabilir size. Yeterli oldu mu yoksa devam edeyim mi? Birkaç tane de örnek verebilirim. Tamam, teşekkür ederim. Çünkü hani direkt yani benim anladığım gibi hani kültür deyince biraz farklı oluyor. Hepimiz dediğim gibi ben İngiltere'deyim işte siz farklı bir ülkedesiniz Doğru. Almanya'daki arkadaşlar. Hani Almanya'daki Alman kültürü falan deyince o zaman biz hepimiz zaten dışarıda kalıyoruz. Hani direkt elenmiş gibi oluyoruz şeklinde düşündüm ben. Hani o Ben yapıya uygun. bu değerleri anlatırken yani sizin aslında bir İngiliz kadar İngilizceniz, İngiliz kadar İngiltere'ye hakim olduğunuzu düşünerek veriyordum bu eğitimleri. Almanya'daki arkadaşı aynı şekilde yine aynı bilgileri veriyordum ama dediğim gibi bir şirketin kendine has kültürleri vardı. Yani hani kendisi der ki ya benim böyle bir kültürüm var. Ben daha çok yazılımdan yetişme insan işe almak istiyorum. Ben daha çok işte şu bölgeden insan işe almak istiyorum diyebilir. Bu amaçla da siz bir işe başvuru yaptığınız zaman da buna göre bir değerlendirme yapabilir mülakatçı. Yani diyebilir ben daha çok Almanya'dayım. Alman birisini işe almak istiyordum. Yani Münih'ten bir insanı işe almak istiyorum diyebilir. Yani lokasyona tabi olduğu için işe almak isteyebilir. Ya şunu diyebilir ben Türkleri daha çok işe almak istiyordum çünkü onların çalışkan olduğunu düşünüyordum deyip bu kültüre uygun olacağınızı düşünerek işe alabilir sizi. Yani Hintliyi almak isteyebilir yazılım alanında kendini ispatladığı için. Bunu dar pencereden de değerlendirebiliriz, geniş pencereden de değerlendirebiliriz. Yani mülakatçı bunu da düşünerek hareket edebilir size karşı.
Anladım. Devam edeyim Teşekkür mi? ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi biz mülakatta da bir değerlendirme de yaptık. Yani işe alımcı bizi bir değerlendirme yaptı. Ve bundan sonra işe başladınız, başlayamadınız. Böyle bir süreç oldu. Hala süreç devam etmeye başladı, mülakat süreçleriniz. Bu süreçte de biz sizlere kariyer koçluğu üzerine destek sağlayacağız. Kariyer koçluğunda ne yapacağız? Kişisel gelişim odaklı sizin özelliklerinizi keşfetmenizi sağlayan, sizin hedeflerinizi belirlemenizi sağlayan yolları biz sizin bulmanızı yardımcı olacağız. Yani koçlukla mentörlük arasında size destek sağlamış olacağız. Kariyer koçluğu desteğini ben İK danışmanı olarak sizlere sağlamış olacağım. Mentörlük kısmını zaten içimizde profesyonel insanlar var. Kendini ispatlamış insanlar var. Onlar zaten iş bilgisi konusunda size gerekli bilgi verecek. Yani sizin hedeflerinizi belirleyeceğiz. Yani uzun vadeli, kısa vadeli hedefler belirleyeceğiz. Bunları 4 haftalık yapacağımız programın içinde de dahil edeceğiz. Siz hedeflerinize göre projeler üretip bize sunacaksınız. Yetenek ve güçlü yönlerinizin farkına varmanızı sağlayacağız. Yani siz bir ilana başvuru yapıyorsunuz. Bir yeteneğiniz var. Ancak ilana çok farklı şekilde hazırlanıyorsunuz. Bunu aslında ilanın isteklerine göre hazırlanmanız konusunda size bir kariyer koçluğu sağlamış olacağız. Bununla ilgili sizi bilgilendireceğiz. Çünkü her ilanın da hazırlanma yöntemi farklı olması lazım. Yani junior pozisyonda bir insansanız sizin ilana hazırlanma yönteminiz daha farklı. Senior pozisyonda bir insansanız sizin ilan hazırlanma yönteminiz daha farklı olması lazım. Her ilana aynı şekilde hazırlanamazsınız. Bu amaçla da biz size bu kariyer koçluğu desteğini ücretsiz şekilde sağlayacağız. Sizi motivasyonunuzu ve sorumluluklarınızı arttıracak etkenleri oluşturacağız. Yani zihninizde hep olumsuz değil de olumlu taraflara bakmanızı sağlamaya çalışacağız. Çünkü hani iş arama süreci insanı yıpratıcı bir süreç oluyor. Yani belli bir süreden sonra ilanlara başvuru yap, olumsuz dönüş yaşadıktan sonra insanın kafasında negatif. Acaba ben ilanlara başvuruyorum ama nerede bir hata yapıyorum? Ya ben ilanlardan iş bulamayacak mıyım? Tarzı algı oluşuyor. Biz aslında size vereceğimiz motivasyon ve sorumlulukla, yani hedefler konusunda vereceğimiz detaylarla sizin bu negatif duyguya girmenizi engellemeye çalışacağız. Size yol göstermeye çalışacağız aslında. Çünkü herkes bu aşamadan geçiyor. Yani hani kimse oturup iş ona gelmiyor. Yani herkes bu süreci yaşıyor. Belli bir mülakat sürecini yaşıyor. Belli bir eğitim sürecini yaşıyor. Bazen istediği işe gidebiliyor. Bazen bir alt işe gidebiliyor. Ama herkes bu yoldan geçip bir noktada bir iş sahibi olabiliyor. Bu amaçla da biz size kariyer koçluğunu desteğini sağlayacağız. Kariyer değişikliklerinde bireye direkt destek sağlayacağız. Yani adaptasyon sürecinde de destek sağlayacağız. Yani siz bir işe girdiniz. Siz işe girdikten sonra sizin bir oryantasyon süreciniz olacak iş yerinde. Yani ben bunu da çok yaşadım. Yani insanlar işe giriyor. İlk hafta, ikinci hafta işi yapamadığını düşünerek hem evinde hem kendisini yıpratıcı hareketlerde bulunuyor. Üçüncü hafta kendini daha çok yıpratıyor. Dördüncü hafta toparlanmaya başlıyor ya da işi bırakıyor. Bu tarz insanları da çok gördüğüm için söylüyorum. Yani her firmada bir oryantasyon süreci vardır. Her işin bir oryanta yapılma süreci vardır. Bu süreçte de size destek sağlayacağız. Çünkü hani siz yıpranmamanız gerekiyor bu süreçte. Yani bir anda kötü bir algıya girip ya ben acaba işte bu işi beceremeyecek miyim? Bu şirkete uyum sağlayamayacak mıyım? Algısına girmemeniz gerekiyor. Yani o oryantasyon sürecini güzel yaşamanız gerekiyor. Çünkü iş alımcı size bu fırsatı verecek. Belki siz bunu göremeyeceksiniz. Ama size bu fırsatı verecek. Bunu iyi bir değerlendirmeniz gerekiyor. Yani güzel bir yapı oluşturmanız gerekiyor kafanızda bu konuyla ilgili işe girdikten sonra. Yani psikolojinizi de güzel oluşturmanız gerekiyor. Mentorluk kısmında tabii ki buradaki tecrübeli insanlar var. İslam Bey, işte Latif Bey, ben ikisini tanıyorum. Belki daha tecrübeli insanlar da vardır içimizde. Bu insanlar size gerekli mentor desteğini sağlayacak. Yani ben size CV hazırlama konusunda destek sağlayabilirim. Mülakat tekniklerinde destek sağlayabilirim. Size kariyer koçluğu verebilirim. Ama mentorluk tabii ki farklı bir alandır. Uzun vadeli alanlardır. Bu alanda da işte İslam Bey'den faydalanabiliriz. Farklı insanlardan faydalanabiliriz. O insanların deneyimlerini paylaşmasını isteyebiliriz. Bunu istemekten çekinmememiz lazım. Kariyer yönlendirmesini yapmasını isteyebiliriz. Bundan çekinmememiz lazım. Onlardan özgüven ve yetkinlik konusunda bilgi alabiliriz. Birebir ilişki kurabiliriz. Bunların hepsini bu alandan istememiz lazım. Bence bu platformu bu amaçla da kullanmamız lazım. Deneyim paylaşımı amacıyla da.
Devam ediyorum. Aynı zamanda da biz kişisel gelişim eğitimleri de vereceğiz. Yani bunlar ne? Liderlik eğitimleri, iletişim becerileri, zaman yönetimi, verimlilik eğitimi, ekip çalışması, ondan sonra farklı kişisel gelişim eğitimleri. Bunları da biz size zamanla oluşturup bunları eğitim şeklinde anlatacağız. Tabii ki bu süreçler birazcık daha işe girdikten sonraki süreçlerle ilgili eğitimli olabilir ama yani bir ihtiyaç oluşur. Yani deriz ki bizim böyle bir ihtiyacımız var. Siz dersiniz ki benim bu şekilde bir ihtiyacım var. Bunu bakarız. Gerçekten de arkadaşların ihtiyacı olan bir konuysa bununla ilgili bir eğitim çalışması yaparız. Yani bir eğitimin çalışılması lazım öncesinde. Daha sonra da sizlere bu eğitimi sağlamış oluruz. Bu eğitimleri tabii ki 4 haftalık programın içinde olmayacak ama bunları ilerleyen süreçte sizlere sağlamış oluruz. Yani faydalı da olur sizler için de. Sormak istediğiniz bir soru var mı acaba? Ben hızlı geçtim ama bu konuyu sormak istediğiniz bir şey varsa anlatabilirim. Daha önce hiç eğitim alanı oldu mu böyle? Liderlik eğitimi, iletişim beceri eğitimi, zaman yönetimi eğitimi, ekip çalışması. Bu alanda eğitimle ilgili tecrübesi olan varsa paylaşmasını rica ediyorum. Ya da bu eğitimleri veren var mı? Yani hocam, Yoksa devam ediyorum. evet, meslekten veya üniversiteden hani çoğu arkadaş almıştır. Ben de aldım. Hatta verdim de yani işletmeci olmamız hasebiyle. Ee, Yani spesifik bir şey varsa söylemek istediğiniz veya sorun. Ama ben bunu şöyle sorabilirim. Hani bu eğitimler bizim şimdi 4 haftalık programda bunlar olacak mı? Yoksa Yani, bunlar hani ihtiyaca binaen ileride yapabileceğimiz eğitimler olarak mı? Hani evet, şu an? yani şimdi 4 haftalık projemizi yaptık. Gerçekten de verimli geçti. Arkadaşlar da memnun kaldı. Bunları eğitimlerle şekillendirebiliriz. Yani aslında bunu uzun vadeli düşündüğüm için bu maddeye de ekledim. Yani ilerleyen süreçte de arkadaşlara ihtiyaç olduğu alanda yani benim verdiğim eğitimler bunlar ama bunları çoğaltabiliriz yani hani. İhtiyaç olması durumunda arkadaşlara eğitim sağlayabiliriz, eğitim desteği. Teşekkürler hocam. Benim anlatacaklarım sunumum bu da bitti. Proje hakkında İslam Bey'den rica ediyorum. O projeyi daha detaylı bir şekilde anlatabilir. Evet hocam, ben o zaman ekranı paylaşayım. Sizin müsaadenizle. Tamamdır. Hmm, Siz paylaşımı durdurdunuz. Emir hocam bir sorusu var. Onu alalım, ondan sonra paylaşayım. Buyurun hocam. Evet hocam, Melih hocam bir sorum olacaktı da Tabii ki buyurun. sonu bitirdiğiniz için söylüyorum. Hocam şimdi benim burada en çok takıldığım soru şu. Benim farklı farklı CV'lerim mi olmalı yoksa tek bir CV mi olmalı mı? Niye için söylüyorum bunu soruyu? Şunu söyleniyor. Ben Belçika CV'mi database'e yükledim. Ama daha sonra farklı bir CV hazırladım. Onu da yüklediğim zaman firma bunu nasıl görüyor? Yani ya bu ne yapıyor bu adam? Sürekli CV mi değiştiriyor? Tutarsız olarak mı görüyor? Yoksa bu pozitif yönde mi yansıma yapıyor? Çünkü şimdi almış olduğunuz eğitimde değişiyor. Ben Network Infrastructure normalde System Engineer'dim. Şu DevOps eğitimi aldığım için de aynı zamanda DevOps var. Şimdi bunlar tek bir CV'de mi hazırlamalıyım ki kabiliyetlerimi yansıtsın ya da ayrı ayrı CV'lerde mi göndermeliyim ki daha farklı algılansın? Yani CV'nizdeki deneyim yıllarını değiştirmemeniz lazım zaten. Ama onun dışındaki sizin başvurduğunuz bir pozisyon, yani şimdi söylediğiniz pozisyonları ben bilmiyorum. Şimdi bilmediğim için yorum yapamayacağım ama size kendimle ilgili örnek verebilirim. Yani işe alımla ilgili bir ilana başvuru yapacaksam ben yine işe alım uzmanıyım diye bu ilan metnini oluşturabilirim ve altına bununla ilgili detayları yazabilirim. Ama ben dediğim gibi insan kaynakları üzerine bir ilana başvuru yapacaksam bu şekilde ilan metnini oluşturup altına farklı detaylar yazabilirim. Yani aslında siz tecrübe yılınızı, şirkette çalışma yılınızı, şirketin ismini değiştirmeyeceksiniz. Siz sadece ilan metnindeki title'ınızı şekillendirebilirsiniz ya da aynı bırakabilirsiniz ama ilan metninin içindeki o ilana uygun metnini oluşturabilirsiniz. Yani görev tanımını oluşturabilirsiniz yani. Yani aslında 10 tane CV değil, 5 tane CV değil. Siz kaç tane başvuru yapacaksanız o ilanın istediği içerikteki metinleri oraya yazmanız gerekir. Yani bir iş alımcıysanız sizden isteyeceği değerler bellidir zaten. Siz o değerleri yazarak o ilanların hepsine, iş alım ilanlarının hepsine başvuru yapabilirsiniz. Ama bir insan kaynakları ilanına başvuru yapacaksanız onun değerleri bellidir. Ben o ilan değerleri yazarak insan kaynakları ile ilgili
tüm yani ilanlara başvuru yapabilirim. Yani size de bunu tavsiye edebilirim Emir Bey. Evet. Teşekkür ederim. Emre Hocam tam Olcay Uzunağaç bir sorusu var hocam, buyurun. Hocam tam bu noktada şimdi biraz çeliştim açıkçası. Daha önce bir mentor ile görüştüğümüzde şöyle demişti. Yani CV'niz sabit kalsın, iş ilanına göre değişiklik yapacağınız şeyleri cover letter'la halledin. Yani CV'nizde çok fazla değişiklik yapmayın. Oradaki kabiliyetleriniz aynı kalsın. Ama iş ilanınıza göre cover letter'ını oluşturun. Bu şekilde işi halledin demişti. Şimdi biraz farklı oldu. Hangisi daha etkili olur? Özellikle Avrupa'da. Deneyip görmek lazım. Olcay Bey, yani baştan sona CV'nizi değiştirmeyin. Yani ben o metni değiştirirken zaten yaptığınız işler bağlantılıdır. Yani siz bir ilana başvuru yapıyorsanız, bir profesyoneliniz varsa, siz bir ilana başvuru yapıyorsanız diğer ilan metnindeki de hemen hemen aynıdır. Sadece belki de bir ekleme yapmanız gerekir. Belki de 2-3 tane çıkartmanız gerekir. Belki de 4-5 tane eklemeniz gerekebilir. Yani ben tamamen sıfırdan bir ilan metni yazmaktan bahsetmiyorum. Yani siz başvuru yapacağınız metin belli ama ilanda da farklı şeyler istiyor. Siz o metni, o ilanı birazcık evrimleştirebilirsiniz yani aslında. Yani tamamen sıfırdan değiştirin anlamına gelmesin lütfen. Yani dediğim gibi 4 haftalık şimdi yapacağımız Tamam. eğitimde Evet, belki de hani teşekkürler. burada kafa karışmış olabilir. 4 haftalık yapacağımız eğitimde ben size CV'nizi hazırlatacağım zaten. Hazırladığın sürede de ben bunları size tek tek göstereceğim. Çünkü sizden birkaç tane örnek isteyeceğiz. Bu örneğe göre hani sizin aklınızda daha hızlı kalmış olacak yani. Evet hocam, Tamam. teşekkürler. Ben Teşekkür geçeyim isterseniz. Bir soru var ama yani bir Soru günlük varsa probeye devam ait edebiliriz. deneme çalışması CV veya mülakatta belirtilmeli mi ya da belirtilmemeli mi? Yani şöyle hocam, bazen mülakatlara giriyorsunuz ya, hani oradan sizi çağırıyorlar iş yerine. Diyorlar ki ya bugün bir deneme yapalım hani seninle bir gün boyunca. Hani orada sen bizi gör, biz seni görelim. Hani bir ekiple uyumunu, işte şeyine falan bakalım diye. Arkadaş soruyor, diyor ki yani bu bir günlük deneme şeyini diyor, tecrübesini diyor. CV'de veya mülakatta belirtilir mi? Yani falan firma beni işte bir günlük probaya çağırdı, hani orada işte beni beğendiler, ben onları beğenmedim veya onlar beni beğenmedi, ben onları beğenmiştim falan. Yani bu tür şeylere girelim mi? Bu CV'de veya mülakatta söyleyemem mi diye soruyor. Ya CV'deki deneyim yılına bağlı. Hani deneyimleri yeterliyse, CV'nin doluluğu yeterliyse böyle bir şey girmeye gerek yok. Ama CV'nizin yeterli olmadığını düşünüyorsanız bunları proje adı altında yazabilirsiniz. Yani ben böyle bir projeye katıldım. Bir günlük, Workshop gibi, bir günlük bir etkinlik gibi. aynen bir etkinliğe, bir projeye katılmış gibi yazabilirsiniz. CV'yi tamamen şekillendirmek sizin elinizde. Bu amaçla hani kariyer koçları var zaten hani. Yani herkesin CV'si kendine has olacak çünkü yani hani. Bu kendine has olduğu CV'de biz gereken desteği ona sağlamış olacağız. Belki yaz diyeceğiz, belki de yazma diyeceğiz. Belki de bir insanın ilan metnini %70 değiştireceğiz. Belki de bir insanın ilan metnini %10 değiştireceğiz. Bunların hepsinin desteğini bu da arkadaşlara sağlayacağız. Evet hocam, teşekkürler. Kısaca anlattınız yapılacak işleri, faaliyetleri, daha doğrusu sizin uzmanlık alanlarınızı. Şimdi bunu biz dörderli gruplar oluşturup 4 hafta boyunca arkadaşlara birebir şekilde sizin danışmanlığınızda ücretsiz bir şekilde sunmaya çalışacağız. Yani çalışacaksınız arkadaşlarla beraber. Biz bununla ilgili şöyle bir form oluşturduk arkadaşlar. Ben size onu paylaşmak istiyorum. Sizinle onu paylaşmak istiyorum. Şöyle hemen ekranı paylaşayım. Peki olmazsa. Burada da hani varsa yine yorumlarınız, şeyleriniz alabiliriz. Şöyle bir başvuru formu oluşturduk. Melih Aröz ile HR Danışmanlık Hizmeti diye. Burada program özetini yazdık. Hani ilk hafta 2 saat civarı. Hani bu fazla olabilir, az olabilir ama ortalama diye şey yapalım. 4 kişiyle hani bu belirleyeceğiniz 4 kişiyle bir tanışma, beklentiler, kariyer hedefleri hasbihal olacak. Daha sonra hocam ön yazı nasıl yazılırla ilgili bir eğitim verecek size. Bir sunum yapacak. Şöyle büyüteyim şeyi de. Ondan sonra size bir ödev verecek. Diyecek ki haftaya işte bu benim anlattığım konular çerçevesinde kendinize ait bir ön yazı hazırlayın. Getirin diyecek. İkinci hafta yine 2 saat civarı olması belki planlanıyor. Sizin gönderdiğiniz ön yazıları, getirdiğiniz yazdığınız ön yazıları belki önceden göndereceksiniz. Bunları değerlendireceksiniz hep beraber orada.
kim hangi hata var, fazlalık var, güzellik var, eksiklik var. Onlar görülecek. Daha sonra işte bir örnek ilan bulunacak. O ilana göre CV'nin uyarlanmasında nelere dikkat edilmesi lazım. Belki bir örnek üzerinde, bir arkadaşın CV'si üzerinde bu anlatılacak, hocam tarafından eğitimi verilecek. Sonra yine size bir ödev verilecek ve herkes kendine uygun bir iş ilanı bulup ona göre bir CV hazırlayıp getirecek sonraki hafta. Sonraki hafta bunlar yine değerlendirilecek, artılar eksileri konuşulacak, geri bildirim sağlanacak. Daha sonra hocam LinkedIn profiliyle ilgili bir eğitim verecek, orada gösterecek işte özellikleri, hususları nedir ve mülakat teknikleriyle ilgili bir eğitim verecek. Bu biraz fazla sürebilir, yani 3 saate sarkabilir dedik. Daha sonra size ödev verecek. Yani LinkedIn profilinizi oluşturun. İşte biz haftaya değerlendireceğiz denecek. Son hafta o profil değerlendirilecek ve arkadaşlarla birebir örnek mülakat yapılacak. İşte hocam sorular soracak. Onun CV'sine göre, başvurduğu pozisyona göre tek tek oradaki işte eksikleri, fazlaları, hataları göreceksiniz. Yani böyle bence çok verimli olacak. Çok böyle direkt hedef odaklı. Hani ihtiyaca yönelik arkadaşların daha hızlı, çabuk iş bulmalarında, işte mülakatta başarılı olmalarına yönelik bir güzel bir hızlı eğitim olmuş olacak. Hani bir hafta süre belki az gelebilir diyebilirsiniz. O zaman 2 hafta arayla yapsak diye teklif gelebilir. Yani değerlendirilebilir bunlar ama ortak grup oluşturulduktan sonra, hani 4 kişilik gruplar oluşturulduktan sonra her grup kendi saatini, gününü kendisi belirler. Uygun olan bir şeyi ve hocam teklif eder. Şu saatler müsaitim, hangisi uygun size diye. Ona göre uygun olan bir gün saat belirlenir. Ona göre toplantılar veya işte bu danışmanlık hizmeti görüşmeler yapılır. Hocam sağ olsun ben müsaitim dedi. Şu an hani İsviçre'deyim. Halen herhangi bir şeye başlamadım dedi. Bize zamanının tamamını elinden geldiği kadar ayırmaya çalışacak. Hatta özelden de, yani bu gruplar içerisinde özelden de birebir de şeyiniz olduğunda, acil bir durum olduğunda siz de ilgilenebilir, sorularınız cevap verebilir vakit fırsat bulduğu müddetçe. Şimdi buradaki peki kriterler neler? Hani neye göre biz bu grupları oluşturacağız? Hangi bilgileri sizden talep ediyoruz? İşte isim, soyisim, mail adresi, numara, yaşadığınız şehir, ülke. Hangi IT alandasınız? Yani bizim 8 tane grubumuz var dedik. 8 tane gruba göre başka alanda da olabilirsiniz. Buraya yazabilirsiniz. Grupları oluşturmaya çalışacağız. Atıyorum belki tester'da daha fazla kişi başvurdu. Tester'dan 2 grup oluşuyor mesela. Öyle bir ayarlama yapacağız başvuru yoğunluğuna göre. Şu an ne yapıyorsunuz? Çalışıyorum, eğitim alıyorum, staj yapıyorum, bir şey yapıyorum. Bunu öğreniyoruz. Yabancı dil seviyenizi soruyoruz. 3 seviyede, yani başlangıç seviyesi veya yok 0 gibi düşünün. Orta seviye, ileri seviye diye. Tecrübeniz, yani eğitim tecrübeniz veya proje veya çalışma tecrübeniz şeklinde 2 farklı soru var. Ona göre cevap verirsiniz. Bir de kaç başvuru yaptınız? Hani 0-10 arası, yani ya hiç yapmadınız ya da işte 50'ye kadar yaptınız ya da 50'den fazla yaptınız. Hani ben bu sayılar az mı çok mu çok kestiremedik ama ideal gibi. Yani işte 50'den fazla yapan kişiler belki daha acil ihtiyacı olabilir. Ona göre bir önceliklendirme yapacağız. Bu başvuruya göre kaç mülakata girdiniz? Onu da öğrenip ona göre değerlendireceğiz. Yani buraya eklenmesini, çıkartılmasını veya düzeltilmesini istediğiniz sorular varsa şimdi söyleyebilirsiniz. Sonra özelden söyleyebilirsiniz. Bu başvuru formu ne zaman, yani link nerede diyor, ne zaman görülacak diyor. Yani bunu biz yine Zero to Heroes'un grubunda, Europe grubunda, duyuru grubunda, WhatsApp grubunda bu linki paylaşırız. Oradan başvuruları alırız. Hani bu eğitime katılamayanlar da vardır. Bu hizmetten faydalanmak isteyenler de vardır. Zaten dediğim gibi bunun kaydını alıp YouTube'da da yayınlayacağız. Ona göre inşallah güzel, hızlı, hayırlı, bereketli bir hizmet daha sunmuş, başlatmış oluruz. Varsa burada bununla ilgili sorunuz, söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz şey yapabilirsiniz. Hani bunu 4 haftayla tuttuk ki şey olsun, hani hızlı bir sirkülasyon olsun. Atıyorum belki başvuru çok olur. 4 gruptan 4 kişiden kaç? 16 kişi. Yani diğer gruba daha hızlı sıra gelsin diye de arayı
mesafeyi kısa tuttuk. Yani bir haftalık yaptık. Ve yoğun bir başvuru şeyine girmiş olunur. Ondan sonra zaten belli bir temel alınmış, öğrenilmiş olur. Herkes kendi başına da devam edebilir. Ve o gruplar da devam edebilir. Oradaki gruptaki arkadaşlar bir günde paylaşımda bulunmalı. İşte şurada şu ilan var. Burada bu ilan var. Ben başvurdum, şunu sordular. İşte senin de başvur şöyle olsun diye. O zaman anlatır. Burada herkes tabii tecrübesini anlatır o grupta. Yani grup halinde olmasının avantajları fazla. Yani işte ülkeye göre, başvurulan pozisyona göre farklı tecrübeler olabilir. Yani onlarla insanlar paylaşır. Referanslı başvuru hizmetimiz var, onu biliyorsunuz. Hani oradan uygun ilanlar bulabilirsiniz, referans üzerinden başvuru yapabilirsiniz vesaire. Yani bu tür etkinlikler, bu tür faaliyetler devam edecek. Bu arada ben tekrar Melih Hocam'ın şahsında Latif Hocam'a teşekkür ediyorum. İsviçre'de bizim sağ olsun Salesforce grubundaki arkadaşımız Melih Hoca'yı o bize buldu, tavsiye etti. Yani böyle bütün üyelerimizin gözünün kulağının açık olmasını rica ediyoruz. Yani geçen de bir arkadaş yine bir recruiter biriyle tanışmış, işe alımcıyla tanışmış. Bize yönlendirdi, görüştük. Yani onunla ortak çalışma yapacağız, arkadaşlara özel ilanlar paylaşacağız vesaire. Yani bu tür işbirlikleriyle, bu tür işte şeylerle etki alanımızı, hizmet alanımızı, fayda alanımızı genişletmeye çalışıyoruz. Bunlar da sizin desteğiniz, katkınız çok önemli. Yani her bir üyemiz bu işi sahiplenip işte bakın bizim de böyle bir komünitemiz var. Biz de bu işleri yapıyoruz. İşte burada şöyle bir imkan var. Bundan faydalanabiliriz. İşte şu hizmeti sunabiliriz. Şu hizmetten yararlanabiliriz gibi. Herkesin o şekilde olaya sahip çıkması hep birlikte daha iyiye gitmemize inşallah katkı sunmuş olacak diyelim. Soru yoksa, hani ben biraz sözü uzattım ki belki soru vardır diye. Soru yoksa o zaman bugünkü görüşmemizi bitirelim. Evet, teşekkürler için biz teşekkür ediyoruz. Katılımınız için, desteğiniz için. Bunlar önemli. Geri bildirimler önemli. Yani genelde bazen olumsuz eleştiriler duyuyoruz ve bizi moralimizi bozuyor, motivasyonumuzu bozuyor. Ama olumlu şeyler duyunca da bizim aşkımız, şevkimiz, gayretimiz daha da artıyor. Onun için geri bildirimleriniz önemli. Memnuniyet ya memnuniyetsizlik durumunda da tabii bizlere bildirebilirsiniz. Biz de memnun oluruz inşallah. Hocam çok teşekkürler, vakit ayırdınız. Yani böyle önemli, güzel bir hizmete hakikaten öncülük ediyorsunuz, vesile oluyorsunuz. İnşallah güzel neticeler alacağız ben inanıyorum. Yani çok faydalı olacak diye ümit ediyorum yani. Var mı? Son sözünüzü de alalım, ondan sonra kapatalım hocam. Yani dediğim gibi 4 haftalık programımız başlayacak. Bu programda inşallah verimli geçer. Ben elimden gelen bilgi birikimimi aktaracağım. Zaten o 4 haftalık programda daha çok birebir ilişki içinde olacağımız için daha da faydalı olacağız arkadaşlara. Ben 4 haftanın sonunda arkadaşların mutlu bir şekilde bu programdan ayrılacağını düşünüyorum. Belki de bu Zero to Hero için uzun vadeli bir program haline gelecek. Ben de bu programa katılmaktan her zaman mutluluk duyacağım. Teşekkür ediyorum herkese. Beni dinlediği için, bu saatte vakit ayırdığı için. İhsan Bey'e de teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Herkese çok teşekkürler hocam. Sağ olun hocam. Teşekkürler hocam. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz hocam.